Harezm, Maveraünnehir ve Horasan. Bir zamanlar Orta Asya'nın kalbinin attığı ve dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu yerler. Tarihe yön veren birçok olayın yaşandığı coğrafya. Kadim kültürlerin ve medeniyetlerin mirasını barındıran bu bölge, sonraki dönemlere damgasını vuran ve bütün insanlığın ufkunu aydınlatan pek çok bilim adamı ve düşünürü yetiştirmiş ve insanlık camiasına sunmuştur. Ünlü fıkıh bilgini Ebul Hasan el-Velvaleci, ölüm döşeğinde yatmakta olan ve nefes almakta zorlanan Ebu Reyhan el-Biruni'nin ziyaretine gider. Selam verir, hürmetlerini arz edip hal ve hatırını sorar. Biruni teşekkür ederek artık ömrünün son günlerini yaşamakta olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun eğmekten başka yapacak bir şey kalmadığını bildirir. Fakat birden bu eski dostunu şaşkınlığa uğratarak der ki, Bir zamanlar menga miros doirasida aytilgan qanday hisob qilinishi bilan aloqador tenglamadan so'zlagan edik. U qanday tenglama edi? O'zing bir ahvolda yotibsan, u so'ragan narsangni qarayu. Seningcha bu dunyodan mana shu savolning bilib ketganim xayrlimi yoki bilmasdan rihlat qilganim? bilgi peşinde tüketilmiş bir ömrün özeti niteliğindeki bu yanıt karşısında bir kez daha irkilen Ebul Hasan el-Velvaleci meseleyi yeniden anlatır. Biruni dikkatle onu dinler. Ardından yazmak isteyip de yazamadığı eserlerinden söz eder ve Allah ömür verirse bunları da tamamladıktan sonra bu dünyadan ayrılmak isterim der. Kısa bir süre sonra Fakih Ebul Hasan el-Velvaleci ayrılmak için izin ister ve Biruni'ye veda eder. Az ilerlemiştir ki yüksek bir sesle ağlaşanları, bağırışanları duyar. Dönüp ardına bakar ki Ebu Reyhan el-Biruni Hakk'a yürümüştür. İslam medeniyetinin altın çağının başlangıcında bilim, düşünce ve teknoloji alanındaki önemli atılımlara ve büyük başarılara imza atan bilginler arasında Biruni'nin ayrı bir yeri vardır. Çünkü o, daha İslam dünyasında tercüme faaliyetleri yeni başlamışken ve bilimler henüz teşekkül etmemişken, kendine özgü yeni bir bilimsel metot geliştirerek İslam bilim tarihindeki en önemli adımlardan birini atmıştır. Bu nedenle o, kelimenin tam manasıyla bir medeniyet bilginidir. Biruni, din, bilim, medeniyet, felsefe, sanat, fizik, metafizik, tıp, astronomi, astroloji, müzik alanında adeta bir manifesto niteliğini taşıyan Tahdidün Nihayatül Emakin isimli eserinde yazdığı yaklaşık 30 sayfalık ön sözde, din, bilim ve medeniyetle ilgili doğrudan kendi özgün görüşlerine dayalı son derece önemli gözlem ve tespitlere yer vermektedir. Biruni'nin geliştirdiği yeni metotlardan birisi de harita çizimiydi. Yaşamakta olduğu Gazne'nin kıble yönünü saptamak zorundaydı. Bunun için Gazne'nin Mekke'ye göre konumunu bulması gerekiyordu. Bunu Gazne ile Mekke arasındaki şehirleri birbirine olan konumlarına göre çok net bir şekilde yerleştirdiği basit bir harita oluşturarak yaptı. Usturlap o dönemlerde astronomi çalışmaları için özellikle gemicilerin denizlerde yön bulması için çok kullanılan bir alet. Usturlap basit haliyle Antik Yunan'da yapıldı. Daha sonra İslam dünyasında geliştirildi. Bu aletin geliştirilmesinde tabii ki Biruni'nin de çok önemli katkıları oldu. Usturlap İslam dünyasından Avrupa'ya geçti.
Usturlap'ın Avrupa'ya aktarılmasında 2. Sylvester adıyla papa olan Orliaklı Gerbeld'in önemli rolü oldu. O dönemin Latince el yazmalarında İslam dünyasından alınan usturlap çizimlerini görmek mümkündür. Avrupalılar, yıldızlar hakkındaki ilk bilimsel bilgileri usturlap sayesinde öğrendiler. Nitekim Batı dillerinde Alfa, Vega, Altair gibi pek çok yıldız isimleri Arapça telaffuzlarıyla halen kullanılmaktadır. Yaklaşık 40 tanesi astronomi ve astroloji, 15 tanesi matematik geometri ve Hint matematiği ve geometrisi, 15 tanesi zaman ölçümü, saat, usturlap ve değişik milletlerin takvimi, 10 tanesi enlem ve boylam ölçümleri, 10 tanesi kıble yönünün tespiti ve yükseklik ölçümleri, 10 tanesi tarih, şiir ve hikaye, 10 tanesi jeoloji, metalürji, botanik konusunda olmak üzere hemen hemen bütün bilim dallarında 138 eser yazdığı kabul edilen Biruni, bütün zamanların en önde gelen bilginlerindendir. Biruni yapan, bilime olan tutkusu ve çalışmaya olan azmi. Tabii en önemli özelliği Biruni'nin çok çalışması. Biruni diyor ki ben 2 bayram günü istirahat ettim. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü. Diğer günler hep çalıştım diyor. Bir üniversitenin başarılı olması için rol modeli olmalı ve bir de vizyonu olmalı. Biz Biruni Üniversitesi olarak ondan aldığımız vizyonla 21. yüzyılın yeni Birunilerini oluşturaraktan bilme, 1000 yıl önce damgamızı vurduğumuz gibi bu asırda da tekrar bilme, damgamızı vurmak. Tabii dünya devamlı değişim ve gelişim içerisinde ayak uydurmak için çok çalışmamız gerekiyor ve vazgeçmememiz gerekiyor. Başaranlar hiç kaybetmeyenler değil, asla vazgeçmeyenler. Gelecek miskin, yorgun insanlarla şekillenmeyecek. Bugün rahatını terk etmiş çalışkan insanlarla şekillenecek. Onun için de rol modeli çok önemli. Rol modelimiz de Ebu Reyhan el-Biruni. Biruni diyor ki bilmin zevki çok yoğundur. Bütün hücrelerinizde hissedersiniz hem de süreklidir diyor. Bu müthiş bir 21. yüzyıla vurulan bir damga. Tabii önemli olan başarmak için orijinal bulmak lazım. Onun için çok düşünmek lazım, çok gayret göstermemiz lazım. Ondan dolayı Biruni'yi örnek alaraktan ileriye böyle adım adım tarih yazaraktan devam edeceğiz.